Karavan Teknik serisinin 4. videosuna hoş geldiniz. Bu zamana kadarki videolarda karavan hayatı bana uygun mu? Çekme karavan mı, moto karavan mı? Ve hangi çekme karavan çeşidini almamız gerektiğini, tercih etmemiz gerektiği ile ilgili soruları sorduk. Videonun bu noktasına kadar geldiysek artık bir şeye karar vermiş olduğumuzu varsayacağız ve bu videoda da karavanımızı seçtik. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Herkes yeni başlayan insanların düşüncelerinden bir tanesi karavanı aldıktan sonra birçok şeyin, bütün dertlerin bittiğini hesap ediyor. Ama asıl konu şimdi başlıyor. Bu konuda şunları işleyeceğiz. Aracımız karavanımızı çeker mi? Çünkü herkesin en büyük sorduğu soru bu. Benim aracım karavanı çeker mi? Bu sorunun kolay cevabını vereceğiz. Çekidemirimiz, elektrik tesisatımız ve karavandaki opsiyonlarımızla ilgili konuları konuşacağız. İlk sorulardan bir tanesi aracım karavanı çeker mi? Birinci konumuz bu olacak. Sonrasında çekidemiri, nasıl bir çekidemiri, nerede yaptırmamız gerekiyor, nedir bunun konusu ve elektrik tesisatı. Aslında çekidemirin en büyük kısmının sorunlarından bir tanesi elektrik tesisatı ve aksesuarlar, opsiyonlar konusu. Çünkü bu aksesuar ve opsiyonlar konusu sonsuza kadar gidebilecek bir konu aslında. Binlerce çeşit opsiyon arasından kendimize uygun şeyleri seçmemiz gerekiyor. O zaman hazırsak başlayalım. Aracınız büyük bir ihtimalle karavan ne olursa olsun düz yolda karavanınızı götürür. Bu aracınızın tipinden, cinsinden, karavanın tipinden, cinsinden, ağırlığından bağımsız olarak. Çünkü karavanı düz yolda bir otoyol şartlarında götürmek çok zor bir şey değil. Çok fazla güç gerektiren bir şey de değil. Ama konu durmaya ya da yokuş çıkmaya geldiği zaman işte arabanımızın önemi burada başlıyor. Aslında bunu seçebilmekle ilgili çok kolay bir şey var. Towcar.info diye bir site var. Arabamızın modelini, markasını, yakıt tipini, şanzıman tipini seçtikten sonra aynı zamanda karavanımızın ağırlığını ya da karavanımızın Avrupa Karavansa markaları orada var. Markaların içine modellerini seçerekten sizin aracınız karavanı çeker mi onu gösterecek. Büyük bir ihtimalle şuralarda ben size kısa bir görsel göstereceğim. Aracımızın marka, model ve karavanımızın ölçüsüne göre aracımızın ne kadar şartlarda seçip seçmediği ile ilgili detay bilgileri burada görmüş olacak. Genel hatlarıyla konuyu anlatmak gerekirse mümkün mertebe düşük devirde maksimum torkun veren bir araç bizim için avantajdır. Bu seçeneklere geldiğimiz zaman da turbolu araçlar, yani dizel turbo araçlar ya da benzin turbo araçlar otomatik olarak öne geçen araçlar oluyor. Çünkü turbo desteğiyle araçlar daha düşük devirlerde maksimum torklarını verebiliyor. Genel hatlarıyla aslında şöyle bir şey diyebiliriz. Aracın torku 200 Nm'nin üzerindeyse büyük bir ihtimalle Türkiye'deki yol şartlarında herhangi bir yerde sorun yaşamadan aracınız, karavanınız çeker. Ama tabii işte burada motor hacmi ve ağırlıkla ilgili konular da devreye giriyor. Değişken bir şey olduğundan dolayı onu kenara bırakıyorum. Ama dediğim gibi hani biz karavanı çekerken beygirden daha ziyade torka ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden ne kadar yüksek tork bizim için o kadar avantaj ve mümkün mertebe tork 200 Nm'nin altına düşmemesi gerekiyor. Diğer taraftan aracımızın ağırlığı önemli bir faktörlerden bir tanesi. Şöyle ki aracın ağırlığı ne kadar yüksekse karavanı durdurma kapasitesi de o kadar iyi olacaktır. Tabii karavanın ağırlığının yüksek olması aracın yakıtının fazla olması ve daha total torkta daha fazla torka ihtiyaç olduğu anlamına gelir. Ama aracın ağırlığı belli bir ağırlığın üzerindeyse yokuş aşağı inerken frenleme yaptığımız zaman şuna emin olabiliriz. Karavan aracı savurmayacaktır. Bazı videolar var internette, onları siz de görmüşsünüzdür. Karavanın savrulması demek aracın savrulması anlamına geliyor. O yüzden karavanın savrulmasını dengeleyecek yegane şey aracın kendi ağırlığı ve aracın kendi gücüdür. O yüzden Avrupa şartlarında şöyle bir kolay matematik yaptılar. 100 birimlik bir ağırlığınız varsa 60 birimi araç, 40 birimi de karavan olmalı. Yani burada şu anlama geliyor. Total ağırlığımız, çeki kapasitemizin 2 ton olduğunu varsayarsak aracımız 1200 kilo, karavanımızda 800 kilo olmalıdır. Yani, tabii bu yasal mevzuatlar ve ülkenin kendi verdiği kurallara göre değişkenlik verebilse de genel olarak aslında %40 %60 oranı güzel çalışan bir orandır. Bununla ilgili bir şüpheniz varsa bir
aracın kendi çeki kapasitesi ruhsatta yazar. Ruhsatta bu arada frenli ya da frensiz diye iki ağırlık kapasitesi görebilirsiniz. Aracın çek kapasitesiyle ilgili bilgi kartını bulabilirsiniz. Her araçta bu bilgi kapasitesi vardır. Benim kendi şahsi önerim, tamamen bu arada bireysel öneri, mümkün mertebe dizel bir araçla karavanın çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dizel motorlar daha düşük devirler, daha yüksek torklar üretebildiği için gerçekten hani avantaj sağlıyor. Şu an kullandığımız araba 2015 dizel Subaru Forester. Bundan önce Citroen C3 kullanıyorduk benzinli. İkisinin arasında kıyasladığımız zaman tabii aynı araçlar değil ama gerçekten ciddi fark var. İkisi de karavanı çekiyor muydu? İkisi de karavanı çekiyordu. İkisiyle de sorunsuz bir şekilde yolculuk yapıyorduk. Ama daha konforlu bir yolculuk düşünüyorsanız daha yüksek hacimli bir motor, daha yüksek torklu ve daha ağır bir araba karavan çekerken sizi rahatlatacaktır. Ama dediğim gibi ülke şartlarında araba değiştirmek çok kolay bir şey olmadığı için, ciddi maliyetlere girmek ya da model düşürme gibi ihtimaller olduğu için önce arabanızı Towcar'dan kendiniz bir kontrol edin. Gerekli zaten orada size bütün bilgileri verecektir. Bu aracın çeki kapasitesi bu kadar, çeki okuna dikey yük bu kadar olmalı, şu şartlarda kullanabilirsiniz, şu kadar açılı bir yokuşta durdurduktan sonra aracı sorunsuz kaldırabilirsiniz gibi tüm detay bilgilerini gösterecektir size. O yüzden Towcar'a danışın, Towcar'dan detaylı bilgilerinizi alın. Onun üzerinden hareket ederiz. Hemen telefonu geri açıyorum. Çeki demiri ve elektrik tesisatı konusu. Çeki demirinde aslında çok fazla bir sorgulayacağımız konu yok. Birincisi zaten artık çeki demirinin ruhsatı işli olmak zorunda. Bu yasal bir zorunluluğunuz ki bir trafik çevirmesine girdiğiniz zaman karavanla tek kontrol ettikleri şey şu günün şartlarıyla çeki demirinizin ruhsatı işli mi değil mi? Zaten ruhsatı işlemek zorunda olduğunuz için aracın kendini önerdiği ya da araca uygun, aracın şasisinde oynamayı yapmayacak çeki demirlerini zaten takmak zorundasınız. Bu da zaten kanuni bir zorunluluk dediğimiz zaman zaten önümüzde 3-5 tane firma ve 5-10 tane marka açık kalıyor. Bunların arasından bir tanesini seçmeniz gerekiyor. Aslında baktığımız zaman çeki demirlerinde topuzda bir ayrım oluyor. Topuzda da şöyle bir ayrım var. Sökülebilir bir çeki topuzu mu yoksa sabit çeki topuzu mu? Sabit çeki topuzları da bu arada sökülebilir. Sadece bir anahtar yardımıyla sökmeniz gerekiyor. Sökülebilir çeki demirlerini sadece ufak bir ayarla sökebiliyorsunuz. Bu estetik kaygılar, güvenlikle ilgili kaygılar ya da Avrupa'da aracınızı kullanacaksanız özellikle Avrupa'nın birçok ülkesi araçta karavan bağlı değilse çeki topuzunun orada sabit durmaması gerektiğini söylüyor. Bu tarz sebeplerden dolayı çeki demirinizi tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi 5-6 tane marka arasından bir tanesini seçeceksiniz. Çok zor bir şey değil. Ya da çok kafanızı karıştıracak bir şey değil. Fiyatınızı alırsınız, uygun fiyatlı olanını seçersiniz, geçersiniz ya da size yakın olanını. Ama çeki demir, telefonu geri elime alayım. Ama çeki demirini yaparken bir konumuz daha var. Elektrik tesisatı. 4 çeşit elektrik tesisat var. Temelde 2 çeşit ve altına indiğimiz zaman totalde 4 çeşit bir elektrik tesisatımız. 7 pin ve 13 pin. 7 pin ve 13 pin de aynı zamanda modüllü diye geçen birer versiyonları var. Önce 7 pinle 13 pinin ne olduğunu ayırt edelim. Türkiye'deki O1 belgeli karavanlar, daha önceki bölümde bahsettiğimiz hafif yerli karavanların %99 7 pin elektrik tesisatına sahiptir. 7 pin standart olarak sizin aracınızın fren lambalarını, stop lambalarını yakar ve onun haricinde başka hiçbir şey yapmaz. Maliyet olarak da takma maliyetleri 13 pine göre daha düşük. 13 pinde 7 pinden farklı olarak ekstradan geri vites lambasını yakar. Araç hareket halindeyken şarj üniteniz varsa akülerinizi şarj etmenizi sağlar. 12 voltta çalışan aksamların aktif olarak kalmasını sağlar. Bu işte buzdolabınız olur, klimanız varsa içeri serinletmek isterseniz klimanız olur. Ama maliyet olarak birazcık daha pahalıdır ve şu anki şartlarda Türkiye'de Avrupa karavanlar bunu standart olarak kullanıyor. Bu arada maliyet farkından bahsedersek de bir aralarında şu anki şartlarda 500 TL gibi bir fiyat farkı var. Ama burada asıl konu modüllü versiyon. Modüllü versiyon nedir derseniz, modüllü versiyon şudur ki standart elektrik tesisatı çekilirken aracın stop lambalarından bir bypass hattı çekilir ve buradan araç tarafındaki pinler aktif hale getirilir.
Eski araçlarda bu normal standarttır ve herhangi bir sorun yaratmaz. Ama yeni araçlar, CAN bus sistemine sahip araçlar aracın stop lambalarında ya da sinyallerinde bir elektrik dalgalanması yaşadığı zaman bunu bir arıza olarak arabaya yansıtır. Arıza kaydı olarak arabaya yansıtır. Ve duruma göre çalıştırmaya da bilir. Modüllü sistem ne yapar? Akü üzerinden ekstradan bir hat ile bir CAN bus sistemine bağlatır aracı. Üzerinden ekstra bir elektrik hattıyla bir modül çalıştırır. Bu modülde araçtan gelen elektrik dalgalanmalarını ortadan kaldıraraktan aracın bir arıza ışığı yakmamasını sağlar. Aynı zamanda bazı araçlarda romork modları oluyor. Mesela Volkswagen'in bazı modellerinde romork park yardımcısı gibi romork taktığınız zaman aktif olan sistemler var. Ya da romork modu aktif hale geldiği zaman arka park sensörlerinin çalışmadığı ya da arka park sensörünü iptal eden vesaire gibi ekstra özellikler olabiliyor. Bu sistemleri de çalıştırabilmek için modüllü bir sistem kullanmanız gerekiyor. O yüzden aracınızın cinsine göre bunun tercihini yapabilirsiniz. Eski jenerasyon bir aracınız varsa modül kullanmak zorunda değilsiniz ama yeni bir jenerasyon araçlardan bu 2010 model üstü olan araçları genel olarak nitelendirebiliriz. Sorgu sualsiz modüllüyü bağlatmanız gerekiyor ki ileride sorun yaşamamanız için. Zaten birçok çeki demir montaj firması zaten siz aracınıza gittiğiniz zaman size modüllüyü önerecektir ya da size modüllü gerek değildir diyecektir. Ve opsiyonlar ve aksesuarlar denen büyük kataloğa geldik. Opsiyon ve aksesuar. Burada girdiğiniz zaman, firmalara gittiğiniz zaman size yüzlerce opsiyon seçeneği sunabilir firmanın durumuna göre. Bunlar nelerdir? İşte dıştan kasetli tuvalet olabilir, tente, güneşlikler, sineklikler, perdeler, yer döşemesi, kumaş kaplamaları, klimalar, ısıtma sistemi, su ısıtma sistemi, havalandırma sistemi derken böyle içinden çıkılamaz bir hale getirebilecek kadar büyük bir opsiyon ve aksesuar listesi sizi bekliyor. Burada önemli olan konular şu: güvenlikle ilgili opsiyonlar ve konforla ilgili opsiyonları ayırmak gerek. Güvenlikle ilgili aksesuarlarda açıkçası ne derlerse desinler, ne yazılırsa yazılsın, Türkiye'de herhangi bir gruba girdiğiniz zaman yüzlerce farklı yorumla karşılaşabilirsiniz ama bir karavan kullanıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle stabilizatörlü bir karavan kullanmak zorundasınız. Bunun alternatifi yok. Yazılan her şeyi bir kenara bırakın. Stabilizatöre bir kere para vereceksiniz ve sizi belki sadece bir kere kazadan kurtardığı zaman bile kendi parasını çıkartacak ki sadece bu yazki yolculuğumuzda belki bizi 2 kere kazadan kurtardı stabilizatör. Çok değerli önemli bir aksesuar. Çok da önemli, daha doğrusu önemli bir opsiyon. O yüzden kesinlikle stabilizatörsüz bir karavan kullanmayın. İnternette şunları görüyorum: bu karavan hafif, ben düşük hızda seyahat ediyorum, gerek yok işte o kadar parayı vermeye falan diyen gerçekten dümdüz söyleyeceğim cahiller var. O cahillere inanmayın ya da o cahillerden bir tanesi olmayın. Stabilizatörü kullanın. Stabilizatör hem sizin hayatınızı hem de başkalarının hayatını koruyan en önemli opsiyon. Diğer taraftan konfor aksesuarlarına gelirsek burada tamamen gene şuna geliyor: bunlar sizin tercihleriniz. Opsiyon olarak önerebileceğim şeyler şunlar. Birincisi sineklikli perde öneririm. Bunu herkese önerdiğim bir şey ve bunu da paradan kaçmayın. Yani size genelde yerli ve yabancı diye 2 seçenek sunacaklardır. Aslında buradaki fiyat farkını şuna veriyorsunuz: bu perde, Avrupa denen bu perde ışığı neredeyse tamamen kesiyor. Yerli olan biraz daha ince olduğu için güneş ışığını sizin içeriye yansıtıyor. Ben ışıkta çok fazla uyuyabilen bir insan olmadığım için ben bunu tercih ettim. Ama hani hiçbir şey olmasa bile bunu gerçekten alın. Bu önemli bir aksesuar. Konforunuzu inanılmaz derecede arttıran bir aksesuar. Isıtıcı. Gerçekten bazı arkadaşlar ve Basto ya da işte Turman'ın 3004'lerini falan almayan arkadaşlar var. İlk kış kamplarında ısıtıcının ne kadar önemli olduğunu anlıyorlar. Isıtıcınızı kesinlikle alın derim. Ayrıca benim ekstradan %100 önerebileceğim konu tentedir. Çünkü tente
yağmurdan sizi korur, güneşten sizi korur. Uzun kamplarda size bir alanı belirlemiş olursunuz. O yüzden tente faydalıdır. Yani tenteyi de herkese öneririm. Burada tentede işte kasetli ya da torba tente var. Tamamen bütçenize ya da ben bununla üşenirim, üşenmem konularına bağlı olarak siz kendi tercihlerinizi yapabilirsiniz. Ayrıca ön destek ayakları. Avrupa karavanlarda bunu göremezsiniz ama yerli karavanlarda ağırlıktan kurtarmak için, katalog ağırlığından kurtarmak için ön destek ayaklarını kaldırıyorlar. Enerji sisteminin zaten hani herkes ne kadar önemli olduğunu farkında olduğunu düşünüyorum. Biz enerji sisteminde güneş panelimiz 2 tane 205'lik güneş paneli ve bir tane 100 amperlik akü kullanıyoruz. Açıkçası bizim kendi günlük kullanımımıza güneşli günlerde yetiyor. Bizi 7 günlük bir kampta hiç elektrik almadan kullanabildik biz bunu. Ama tabii bu %100 olarak sizin ne kadar kullandığınıza bağlı olarak değişiyor. Orada kullanım alışkanlıklarınızı, karavanınızın boyutunu, çocuğunuz var mı yok mu gibi seçeneklere göre siz onları organize edersiniz. Onun haricinde geri kalan alacağınız her şey size konfor verecektir. Aynı zamanda ağırlık ekleyecektir. Bunları hesap ederekten konfor aksesuarları kendi ihtiyaçlarınıza göre belirleyebilirsiniz. Ama benim size önereceğim sineklikli perde, tente, ısıtma sistemi ve ön destek ayakları, yerli karavan için ön destek ayakları benim size önerdiğim aksesuarlar. Geri kalan bütün aksesuarlar sizin konforunuzla ilgilidir. Stabilizatörü hiç konuya bile dahil etmiyorum. Stabilizatör %100 olmalıdır. Hatta bu bir üreticinin standart ürünü olmalıdır. O kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle stabilizatör alın. Stabilizatör diyorum. Facebook, Instagram'dan soranlara stabilizatör diyorum. Facebook'ta yazanlara stabilizatör diyorum. Özelde soranlara stabilizatör diyorum. Karavanın en önemli aksesuarı stabilizatördür arkadaşlar. Bundan sonraki videomuzda karavanda olmazsa olmaz ekipmanlardan bahsedeceğiz. Videoyu beğendiyseniz, serinin devamını gelmesini istiyorsanız lütfen abone olun, like atın, klasik olarak abone olun, like atın, zili açın, yorum yazın. Çünkü bunlar ne kadar doğru kitle bunları izlerse önerdiği kitle de aynı şekilde doğru oluyor ve sayfanın büyümesi de faydalı sağlıyor. Merak ettiğiniz ya da açıklamamızı istediğiniz tüm soruları yorum olarak yazabilirsiniz ya da Instagram'dan yazabilirsiniz. Instagram adresimi zaten aşağıda paylaşıyorum. O zaman hoşça kalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.